Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta ucuz hisseler videomuzda öncelikli olarak listemize ekleyebileceğimiz uygun, cazip hangi hisseler var? Bunlara bakacağız. Sonrasında diyelim ki bir portföy oluşturdunuz, bir sepet oluşturdunuz. Bu sepette aynı sektörler içerisinde seçim yapmak istiyorsunuz. Bunu neye göre yapabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Mesela Türk Hava Yolları veya Pegasus ikisinden birini portföye koymak istiyorsunuz. Fakat hangisini koyacağınızı bilemiyorsunuz. Bunun seçimini nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatacağım ve daha sonrasında da listemizdeki mevcut hisselerin son durumuna bakıp videoyu tamamlıyor olacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca şu duyuruyu da yapmış olayım arkadaşlar. Pazartesi gününden itibaren canlı yayınlarımıza başlıyoruz. Akşam 9'da olacak arkadaşlar. Her pazartesi günü akşam 9'da canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayında sizlerin istek olarak yazdığı hisseleri canlı canlı hep birlikte analiz ediyor olacağız arkadaşlar. Pazartesi günü akşam 9'da hepinizi canlı yayınıma bekliyor olacağım. Şimdi ucuz hisselerimizi filtreleyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi TradingView uygulamamızda şurada solda gördüğünüz 3 çizgiye tıklayarak ürünler kısmına geliyoruz. Ürünler kısmında takipçiye geliyoruz ve hisseler diyoruz arkadaşlar. Evet, karşımıza 562 tane hisse çıkardı. Biz burada artı kısmına tıklayarak Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığı olarak çıkıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar ve bir günü bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Evet, sonrasında manuel kurulumdan şurayı küçük olarak seçiyoruz ve burayı -71 yazıyorum ve uygula diyorum. Şimdi kanalımı sürekli takip eden arkadaşlar neden -71 yazdığımızı soracaktır. Çünkü biz burada -90 yazıyorduk. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Williams yüzde aralığı stratejimizde -90 seviyesinin altında kalan hisseleri topluyoruz biliyorsunuz. Fakat burada filtreleme kısmında -90 yazdığımızda bazı hisseleri kaçırmış oluyoruz. Bu yüzden ben -71 olarak yazdım. Daha öncesinde bunu denedim. Ve aynı zamanda bizim periyodumuz 10. Stratejimize göre. Burada 14. Bunu 10 olarak değiştiremediğimiz için dışarıda da hisse bırakmamak için buraya -71 yazdım. Daha sonrasında tekrar artı kısmına geliyoruz ve bu sefer de finansallar kısmından brüt kâr diyoruz arkadaşlar. Yıllık olarak bırakıyoruz ve filtre ekle diyoruz. Yanında küçük oka tıklayıp manuel kurulum diyoruz ve sıfırdan büyük deyip uyguluyoruz arkadaşlar. 195 hisseye düştük. Tekrar finansallar kısmından brüt kâra ekliyoruz ve bu sefer de 3 aylık diyoruz arkadaşlar. Ve tekrar filtre ekle diyoruz ve manuel kurulum kısmından tekrar sıfırdan büyük diyoruz. Evet, 161 hisseye düştük şu anda. Sonrasında tekrar yeni filtre ekle kısmından bu sefer de değerleme kısmına geliyoruz arkadaşlar. Fiyatın deftere oranı. Burada da yanında küçük oka tıklayıp 5 ve 6 diyoruz. Ve tekrar yeni filtre ekliyoruz. Bu sefer de tekrar değerleme oranı kısmından fiyatın kazancı oranı. Bunu da manuel kurulum yapıp 0 ile 20 arasında diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz stratejimizin kurallarına göre piyasa değeri bölü defter değeri veya fiyat bölü defter değeri 5'in altında olması gerekiyor. Fiyat kazanç oranımız da 20'nin altında olması gerekiyor ve 0'ın üzerinde olması gerekiyor. Aynı zamanda şirketimizin de kar etmesi gerekiyor. Şu an 49 hisseye düşürdük arkadaşlar yaptığımız filtrelemelerle. Fakat burada şunu açıklayayım. Burada fiyat kazanç oranı, piyasa değeri bölü defter değeri oranı ve brüt kar oranları. Burada TradingView uygulamasında biraz geç gelebiliyor arkadaşlar veriler. Dolayısıyla burada 49 sembolü ekledikten sonra listemize ben bunların hepsini tek tek kontrolünü yapıyor olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu 49 hissemizi listemize ekledik ve stratejimize uygun mu değil mi kontrolünü hep beraber yapalım. Evet, Mobiltel X90'ın üzerinde Williams yüz aralığı. Bu kontrolü yapmadan önce isterseniz stratejimizin nasıl uygulandığını kısaca bir açıklayayım. Şöyle TAV Havalimanları hissesi üzerinden. Şimdi stratejimizde 2 tane indikatör kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben onları bir listemizden çıkartayım. Evet, şimdi göstergeler kısmına geliyoruz. Öncelikli olarak haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan periyodu değiştirebilirsiniz. Buradan haftalığı seçeceğiz. Sonra göstergeler kısmına Williams yazıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörünü seçiyoruz ve Kaufman yazıyoruz. Kaufman hareketli ortalamasını da seçip listemize ekliyoruz. Şu siyah olarak gördüğünüz Kaufman hareketli ortalaması, şu alt kısımda gördüğünüzde Williams yüzde aralığı. Şimdi bunların ayarlarına gelelim. Kaufman hareketli ortalamasının ayarlarına baktığımızda girdiler kısmı uzunluk 21 olacak arkadaşlar. Bunun dışında başka bir ayar yok. Williams yüzde aralığı indikatörümüzün ayarlarına baktığımızda da burada da girdiler kısmında uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak arkadaşlar. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak. Bu ayarları yaptıktan sonra tamama tıklıyoruz ve haftalık kapanışlara bakıyoruz arkadaşlar. Haftalık kapanışlarda şu altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini ifade ediyor. Şöyle yaklaştıralım. -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ayırdığımız bütçeyle eşit miktarlarda toplama yapmaya başlıyoruz. Her -90 seviyesinin altında haftalık kapanış olduğunda ve aynı zamanda kırmızı yani düşüş mumu varsa ayırdığımız bütçeden eşit miktarda ekleme yapıyoruz. Burada bütçenizi 6'ya veya 8'e bölmenizi öneririm arkadaşlar.
Kimi zaman bir defa toplamada hızlı bir şekilde yükseliş geliyor. Kimi zaman 3 defa, kimi zaman 5 defa, kimi zaman da 8 defa toplama yapmak gerekebiliyor. Şimdi stratejimize devam edelim. Eksi 90 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış geldiği zaman alımı durduruyoruz arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz kesik çizgiler olan yani eksi 10 seviyesi bunun üzerine atmasını bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra hafta uyumsuzluk var mı onu kontrol ediyoruz. Uyumsuzluktan şunu kastediyorum. Bakın mesela şurada 27 Mayıs haftasından 3 Haziran haftasına geçerken fiyatımızın yükseldiğini görüyorsunuz. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirmiş, aşağıya doğru yönelmeye devam etmiş. Buna uyumsuzluk diyoruz. Bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Her hafta kontrollerimizi yapıp uyumsuzluk varsa elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Şu kesik olmayan yatay çizgi yani eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Şu anda TAV Havalimanları hissesinde 18 Aralık haftasında alımımızı yapmışız ve şu anki duruma geldiğimizde %132'lik çok güzel bir karlılık elde etmiş durumdayız. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şimdi listemize eklediğimiz hisseleri bu stratejiye uygun mu değil mi kontrol edelim. Tabii kontrol etmeden önce şunu da söylemem lazım. Bu strateji için ayrıca şirketin mutlaka kar ediyor olması lazım. Fiyat kazanç oranı 20'den küçük olması lazım ve 0'dan büyük olması gerekiyor. Ve ayrıca piyasa değeri bölü defter değeri oranında 5'ten küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Kapan hareketli ortalamasını ne zaman kullanıyoruz? Piyasa değeri bölü defter değeri oranı veya fiyat kazanç oranı yani belirlemiş olduğumuz değerlerin üzerindeyse ve hissenin fiyatı kapan hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyorsa yine de eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar geldiğinde toplama yapılabilir. Fakat bunun şöyle bir koşulu var. Bu sefer kapan hareketli ortalaması haftalık olarak aşağı yönlü kırılıyorsa yani haftalık olarak kapan hareketli ortalamasının altında bir kapanış geliyorsa zarara bakmadan stop olmak gerekir arkadaşlar. Evet şimdi tek tek kontrol edelim yeni eklediğimiz hisseleri stratejimize uygun mu değil mi? Evet Mobiltel eksi 90 seviyesinin üzerinde bunu listemizden çıkartıyoruz. Servet Gayrimenkul tam eksi 90 seviyesindeyiz arkadaşlar. Bunu listemizde bırakalım. Nuh Çimento eksi 90 seviyesinin üzerinde listeden çıkartıyorum. Brisa'ya bakalım o da eksi 90'ın üzerinde çıkarttım. Carrefour'a bakalım. Carrefour da eksi 90'ın üzerinde bunu da çıkarttık. Doğu Aras bu da eksi 90'ın altında listemizde kalsın. Yayla Agro eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Oyyat hissesi eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Bera'ya bakalım. Bera eksi 90'ın üzerinde listeden çıkardık. Naten'e bakalım. Naten eksi 90'ın üzerinde listeden çıkardık. Teknosa'ya geçelim. Teknosa eksi 90'ın altında. Listede kalsın. Mondi eksi 90'ın altında. Geçiyorum. Söke eksi 90'ın üzerinde. Bunu çıkarttık. Peker Gayrimenkul eksi 90'ın altında. Yunse'ye bakalım. Yunse eksi 90'ın üzerinde listeden çıkardık. Ege Gübre eksi 90'ın üzerinde listeden çıkardık. A1 Kapital eksi 90'ın üzerinde. Bunu da listeden çıkardık. Escort Teknoloji eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Fonet'e bakalım. Fonet eksi 90'ın üzerinde çıkarttık. Ersan Alışveriş eksi 90'ın üzerinde. Bunu da çıkarttık. Trabzon Liman eksi 90'ın üzerinde. Bu da gitti. Klimasan eksi 90'ın üzerinde. Bunu da çıkardık. Info'ya bakalım. O da eksi 90'ın üzerinde. Listeden çıkartıyorum. Koleksiyon Mobilya eksi 90'ın üzerinde. Adese eksi 90'ın üzerinde. Mercan Kimya eksi 90'ın üzerinde. Durdo'ya bakalım. Durdo eksi 90'ın üzerinde. Kristal Kola eksi 90 üzerinde. Fade Gıda eksi 90'ın altında. Getza eksi 90'ın altında. Karsu Tekstil eksi 90'ın üzerinde çıkardık. Selva'ya bakalım. Eksi 90'ın üzerinde. Ostim eksi 90'ın üzerinde çıkardık. Avot'a bakalım. Avot'u da çıkardık eksi 90'ın üzerinde. Avrasya Gayrimenkul eksi 90'ın üzerinde. Bunu da listemizden çıkartıyoruz. Oylum Sinayi eksi 90'ın altında. Mazhar Zorlu Holding eksi 90'ın altında. Mepet eksi 90'ın altında. Credit Best Factoring eksi 90'ın altında. Trend Gayrimenkul eksi 90'ın üzerinde çıkardık. Ve Flap hissesi eksi 90'ın üzerinde. Bunu da çıkardık. Evet şu yanda gördüğünüz hisseler kaldı arkadaşlar. Şimdi ben bunların diğer kontrollerini yapacağım. Diğer kontrollerde neyi kontrol ediyoruz? Şirket kar ediyor mu etmiyor mu? Öncelikli olarak ona bakıyoruz. Fiyat kazanç oranına bakıyoruz ve piyasa değeri bölü defter değeri oranına bakıyoruz. Servet Gayrimenkul ile başlayalım arkadaşlar. Evet şuraya geçelim. SR ve Servet Gayrimenkul çıktı. Evet Servet Gayrimenkul'e baktığımızda FK oranımız 2.58 uygun. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.85 uygun. Bir problem gözükmüyor. Evet kaptan da firmanın bilançosuna bakalım. Evet 11.6.2024'te bilançosu açıklanmış. Evet şöyle net dönem karına baktığımızda şirketin kar ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Servet Gayrimenkul stratejimize uygun gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci bölümümüz burada sona eriyor. İkinci bölümümüzde diğer filtreleme yaptığımız hisselerin karlılık durumlarına, FK oranları ve piyasa değeri bölü defter değerleri oranlarına bakıp gerekli elemeleri yapacağız. İkinci bölüme videonun sonundaki kartlardan veya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.